Şöyle bir düşünelim. Bugüne kadar inandığınız, savunduğunuz bütün değerlerin aslında bir yanılsama, hatta bir zayıflık ürünü olduğunu söylesem ne derdiniz? Bugün felsefenin belki de en tartışmalı, en dinamit gibi eserlerinden birini açıyoruz. Friedrich Nietzsche'nin Deccal'ini. Ve işte daha ilk cümleden masayı deviriyor Nietzsche. Bu tek bir sözle binlerce yıllık ahlak anlayışını adeta yerle bir ediyor. Yani diyor ki bildiğiniz iyi ve kötü tanımlarını bir kenara bırakın, asıl mesele, asıl savaş güç ile zayıflık arasında. Bu bütün değer sistemimizi kökünden sarsacak bir başlangıç. Nietzsche bu kitabını öyle bir tartışma metni falan gibi sunmuyor. Hayır, bu bir ithamname, hatta kendi deyişiyle Hristiyanlığa bir lanet. Ve ana suçlama da tam olarak bu. Düşünsenize, bize öğretilen o en yüce erdemler, hani merhamet, alçakgönüllülük, fedakarlık. Nietzsche'ye göre bunların hepsi aslında hayatı zayıflatan, insanı içten içe çürüten değerler. Bu sıradan bir eleştiri değil. Bu, Hristiyanlığın tam kalbine saplanmış radikal bir hançer. Peki bu çöküş dediği şey tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle anlatıyor Nietzsche, bir canlının hayatta kalma içgüdülerini yitirip kendine zarar veren şeyleri seçmeye başlaması durumu. Tıpkı bir aslanın avlanmayı bırakıp ot yemeye karar vermesi gibi. Yani doğaya tamamen aykırı, sağlıksız bir bozulma hali. Tamam da Nietzsche bu kadar cüretkar iddialarını neye dayandırıyor? İşte şimdi argümanının psikolojik köklerine iniyoruz. Yani zayıflığın psikolojisi dediği şeye. Ve ilk hedef tahtasına oturttuğu şey belki de en kutsal, en dokunulmaz kabul edilen Hristiyan erdemi, acıma duygusu. Nietzsche için bu duygu masum bir maskenin ardına saklanmış en tehlikeli zehirlerden biri. Neden mi zehir? Çünkü ona göre acıma, gücü emen bir parazit gibi. Sadece acı çekeni değil, acıyanı da zayıflatıyor. Daha da kötüsü doğanın en temel yasasına, yani güçlünün gelişmesi, zayıfın elenmesi gereken doğal seçilime müdahale ediyor. Zayıf olanı yapay bir şekilde hayatta tutarak aslında bütün türün sağlığını bozuyor. Kısacası acımak, yaşama karşı işlenmiş bir suçtur, diyor Nietzsche. Peki bu zayıflık ahlakı nasıl ortaya çıktı? İşte burada kilit bir kavramla karşılaşıyoruz, resentiment. Bu, güçsüzlerin kendilerinden üstün olanlardan doğrudan alamadıkları intikamı, ahlakı bir silaha dönüştürerek almaları demek. Yani şöyle bir mantık. Sen güçlüsün, gururlusun, hırslısın, o zaman sen kötüsün. Ama ben zayıfım, alçak gönüllüyüm, itaat ediyorum, demek ki asıl iyi olan benim. İşte bu, değerlerin tamamen tepetaklak edildiği psikolojik bir savaş. İyi de bu psikoloji nasıl oldu da bütün dünyaya hakim oldu? İşte Nietzsche burada tarihin en büyük suçu olarak gördüğü olayın izini sürüyor. Nietzsche'ye göre her şey bir siyasi yenilgiyle başlıyor. Gücünü kaybedenler suçu kendilerinde aramak yerine rahipler aracılığıyla tarihi baştan yazıyorlar. Diyorlar ki bizim başarısızlığımızın nedeni düşmanlarımız değil işlediğimiz günahlardır. Ve işte tam bu noktada güç, gurur gibi doğal erdemler kötü ilan ediliyor, itaat, alçak gönüllülük gibi zayıflıklar ise iyi olarak yeniden tanımlanıyor. Ona göre bu tarihin en büyük sahtekarlığı. İşte tam bu noktada Nietzsche inanılmaz şaşırtıcı bir hamle yapıyor ve eleştirisinin hedefini bir anda değiştiriyor. Ona göre asıl sorun İsa'nın kendisi değil. Asıl sorun onun mesajını alıp bambaşka bir şeye, bir güç mekanizmasına dönüştüren kilisenin ta kendisi. Bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Bakın, bir tarafta bütün kurulu düzene isyan eden, Tanrı'nın krallığı dışarıda değil, içinizdedir diyen anarşist bir figür var. Diğer tarafta ise güç peşinde koşan, günah, ceza, kurban gibi kavramları icat eden kurumsal bir yapı. Nietzsche diyor ki, kilise, İsa'nın o saf öğretisini alıp tam tersine çevirdi, onu bir zehre dönüştürdü. Ve işte Nietzsche'nin en kışkırtıcı, en sarsıcı ifadelerinden biri. Gerçek müjde çarmıhta öldü. Yani İsa'nın ölümüyle birlikte onun gerçek mesajı da aslında toprağa gömüldü. Ondan sonra müjde adıyla anlatılan her şey onun yaşadıklarının tam zıttı, bir kötü haberdi diyor. Peki bu büyük tersine çevirmenin arkasındaki mimar kim? Nietzsche'ye göre bu kişi Aziz Pavlus'tu. O zayıfların nefretini ve ressentiment'ını alıp bunu bir güç dinine dönüştüren dahiydi. Peki,
Tüm bu yıkımdan sonra geriye ne kalıyor? Bütün bu eleştiriler bizi nereye götürüyor? İşte şimdi Nietzsche'nin çözümüne geliyoruz. Yani o meşhur değerlerin yeniden değerlendirilmesi projesine. Nietzsche'nin son çağrısı aslında bir devrim çağrısı. Tüm değerlerin yeniden değerlendirilmesi. Yani diyor ki, bize miras kalan bütün bu ahlakı sorgulayalım. Zayıflıktan doğan bu değerleri yıkalım ve yerlerine yaşamı kucaklayan, gücü olumlayan, insana evet diyen yepyeni değerler inşa edelim. Ve sakın yanlış anlaşılmasın, bu sadece felsefi bir egzersiz değil. Nietzsche için bu kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesi. İnsanlığın bütün geleceği buna bağlı. Ya bu çürümüş ahlakın içinde yavaş yavaş yok olacağız ya da kendimizi aşarak daha üstün bir insan tipine, o üst insana ulaşacağız. Ve Nietzsche sonunda bu devasa soruyu sorup topu bize atıyor. Eğer bize öğretilen iyi ve kötü, mutlak doğrular değilse, o zaman yolumuzu ne aydınlatacak? Pusulamız ne olacak? İşte Deccal'in bizi tam da bu rahatsız edici ve belki de cevaplamamız gereken en önemli soruyla baş başa bırakması bu yüzden çok değerli.